Merhaba arkadaşlar, ben Hilal. Bilinçaltı Dönüşüm Programı'nın 3. videosuna hoş geldiniz. Ne istediğini bilmek ve seçim gücü hakkında konuşacağız bu videoda. Videoya ilk defa denk gelenlerdensiniz. Bu bir bilinçaltı dönüşüm programı video serisi. O yüzden videoların numaralarına göre takip edin lütfen. Şimdi ilk videodan beri benimle olan arkadaşlarla devam edelim. Seçmek ve istemek hakkında konuşalım. İstemek, elinizde olmayan bir şeye karşı duyduğunuz arzudur. Ama seçim yapmak farklıdır. Bu bir varoluş seçimi anlamına gelir. Siz bir kere seçim yaptığınızda ilahi olan sizi desteklemeye başlar. Yani bedeniniz, zihniniz ve evren size seçiminize uygun olan tüm olayları, kişileri ve fırsatları getirir. Kim olacağınızı seçmek aslında bu. Bir şeyi istediğinizde ve ona sahip olan kişi olmayı seçtiğinizde siz aslında kim olacağınızı seçmiş olursunuz. Biliyorum burası biraz soyut kalıyor olabilir. Diyeceksiniz ki seçim yapıp yapmadığımı nereden bileceğim? Antalya'ya gitmeyi istiyorsanız bu bir isteme halidir. Ama siz Antalya'ya gitmeyi seçtiyseniz Antalya'ya gittiğinizde giyeceğiniz kıyafetleri hazırlamaya başladınız. Oraya nasıl gideceğinizi belirlediniz ya da orada nerede kalacağınızı araştırmaya başladığınız anlamına gelmektedir. Yani seçim yapmak varoluş seçimi olduğu için bu içinde bir davranış ve eylem barındırır. Ne demek istiyorum? Beden, zihin, ruh, duygu, düşünce, davranış. Üç boyutlu gerçekliğindeki karşılığı beden, zihin ve ruhun duygu, düşünce ve davranıştır. Yani siz bir seçim yaptığınızda ona uygun düşünmeye başlarsınız, ona uygun hissetmeye başlarsınız ve ona uygun davranışlarda bulunmaya başlarsınız. Bizim program boyunca birazdan ne istediğinizi belirleyeceğiz. İsteğinizi belirlediğimizde sizin o isteğinize doğal olarak sahip olan kişi olmak hakkında çalışacağız aslında. Çünkü bilinçaltınız bir kere sizi desteklemeye, bu oluş seçimine e, uyum sağlamaya başladığında sizin başka çaba sarf etmenize gerek kalmayacak. Ama bu aynı Antalya'ya gitmeyi seçmek gibi. Bir anda oraya ışınlanmayacağınız gibi isteğinizle ilgili bir seçim yaptığımızda da yine yol boyunca aynı araba kullanırken yönleri seçmemiz gibi bazı seçimler yapmamızı gerektirecek. O yüzden burada bilinçaltımızın bizi desteklemesi çok önemli. Seçim konusuna geri geleceğiz. Önce ne istediğinizi bilmek konusunda biraz konuşalım. Şimdi bilinçaltımız hedef ve amaç belirlemeyi kendi bir tehdit olarak algılar demiştik. Çünkü onun dönüşüm olarak adettiğimiz bu olma sürecindeki dönüşüm bilinçaltınız ben kavramınızı ciddiye aldığı için ve onu kale aldığı için sizin ben kavramınızda yapacağınız herhangi bir değişiklik onun e, bu gerçeklikte ölmesi ve yeni bir gerçeklikte yeniden doğması anlamına gelir. Ben kavramınızı siz olarak algıladığı için bunu sizin ölmeniz olarak algılar. Bu yüzden bir direnç oluşturur. Bizim bu dönüşüm sürecinde bilinçaltı direncinden haberdar olmamız gerekiyor. Ee, Biz bir kere zenginliği yoksulluğa seçtiğimizde ona uygun davranışlar geliştireceğiz. Ona uygun olayları ve kişileri kendimize çekeceğiz. Ama biz bunu yaparken bilinçaltımız bunu bir tehdit olarak algıladığı için bazen bize direnç oluşturacak ve durdurmak isteyecek. Ne istediğinizi bilmemeniz de bu direncin bir aşamasıdır. Çünkü bilinçaltınız hedefe odaklanmanızı istemez. Çünkü hedef oluşturmanızın ona bir tehdit oluşturduğunu bilir. Bu yüzden burada şunu söylemek istiyorum. Programın birinci ya da ikinci haftasında dur maddi konuyla ilgili çalışıyordum. Aslında ilişki şu an benim için daha önemli derseniz eğer bunun bilinçaltınızın oluşturduğu bir direnç olduğunu lütfen bilin. Ve programa ne için başlıyorsanız ki ne için başlayacağımızı bir sonraki videoda konuşacağız. O konu hakkında programa çalışmaya devam edin. Çünkü siz bir kere bu aşamayı yani açıklığı ona verdiğinizde bilinçaltınızın ilk yapacağı şey sizi hemen eski gerçekliğinize yeniden döndürmektir. Dönüşüm için biraz çaba ve zaman gerekecek. Bu bir tohum ekmek gibi. Biz yeni bir inanç ve yeni bir düşünce sistemi oluşturacağız. O düşünceye bağlı bir duygu üreteceğiz ve bir davranış geliştireceğiz. Bunların tamamı biraz zaman alacak. O sürede bilinçaltınızın sizi oyalamasına, eski isteğinizin artık yeterince önemli olmadığına şeklinde sizi ikna etmeye çalışırsa bunun farkında olun ve programı bırakmak istediğinizde kendinize bunu hatırlatın. Şu an bırakırsanız sadece eski hayatınızı tekrar yaşamaya devam edeceksiniz. Eski sorunlarınızı tekrar yaşamaya devam edeceksiniz. Ama bir kere o direnci kırıp benimle beraber programı bitirirseniz bir daha çalıştığınız konu hakkında tekrar çalışmanıza gerek kalmayacak. Bunu size garanti ediyorum. Kendimize ait algımızı değiştireceğiz dedik. Çünkü bir varoluş seçimi yapacağız. Varoluş seçimi yapmamızın nedeni şu. E, ilahi güç, yaratıcı, Allah isimlerine ne demek istiyorsanız deyin. Bize kim olacağımızı seçme gücü verdi. Bu seçim gücü bizim ben beyanımızdır aslında. Şu anda işte ben kahve severim demek de aynıdır. Ben işimi sevmiyorum demek de aynıdır. Ben başarılıyım ya da ben başarısızım demek de aynıdır. Pozitif ya da negatif ben olarak tanımladığınız her şey sizin şu anki varoluşunuzu ifade eder. Ve bilinçaltınızda sizi tamamen bu varoluşunuzla birlikte sınırlandırır. Size bir ödevim var, bu ilk ödevimiz olsun. Defterinizin arka 3 sayfasının başına ben yazın. Aklınıza gelen 2 günde yazmanızı istiyorum. Bir gün birini yazın, bir sayfayı yazın, bir gün bir sayfayı yazın.
Aklınıza gelen benle ilgili her tanımlamayı yazın. Ben başarılıyım, ben yeterliyim, ben yetersizim, ben duygusalım, eee, ben heyecanlıyım, ben utangacım fark etmez. Aklınıza gelen her şeyi yazın. Meditasyonlarda programın ilerleyen aşamalarında uygulayacağımız meditasyonlarda 1 ya da 2 hafta geçirdikten sonra kendinizle ilgili bu ben düşüncelerini daha rahat fark edebileceksiniz. Ama ben programın başında ve sonunda ne olduğunu görmeniz için özellikle ilk başta bunu yazmanızı istiyorum. Bugün bir sayfa yazıyorsunuz. Pozitif ya da negatif olması fark etmez. Yarın bir sayfa yazıyorsunuz. Pozitif ya da negatif olması fark etmez. Bir de programın ortalarına doğru 3. sayfayı dolduracağız. Ama şimdilik ilk sayfa yazmanızı istiyorum. Bunun dışında bunu yazdıktan sonra şundan bahsetmek istiyorum size. Bu Darren Darford'un kitabından bir alıntı. Direkt kitaptaki gibi anlatıyorum size. İki marangoz arkadaş var. Bir tanesi öğlen yemeklerinde fıstık ezmeli sandviçini yerken sürekli söyleniyor. İşte bıktım bu sandviçten, her gün aynı şeyi yemek istemiyorum, çok rahatsızım vesaire vesaire. Yakında yanındaki arkadaşı ona diyor ki neden eşine başka bir sandviç hazırlamasını söylemiyorsun o zaman? Adam dönüyor diyor ki eşim yok, sandviçlerimi her gün ben hazırlıyorum. Aslında bizim için de bu konu aynı şekilde ilerliyor. Yani kendi yemeğimizi kendimiz hazırlıyoruz. Bunu yaptığımız varoluş seçimimizle yapıyoruz. Şu anda hayatınızda olan ve sizi mutsuz eden şeyler sizin daha önce kendinizle ilgili yaptığınız tanımlamaların sonucu aslında. Şu anda mutsuz olduğunuz ne varsa biz bunu değiştirirken kendimizi de değiştirmemiz gerekecek. Varoluş seçimiyle ilgili video. Varoluş amacımız nedir? Videosunu bir önceki videoda demiştim ki izleyin gelin. Eğer izleyip geldiyseniz şu anda yaşadığımız hayatın tamamen kendi isteklerimiz ve seçimlerimizle olduğunu ama bunun aynı zamanda bir oyun olduğunu zaten biliyor olmanız gerekiyor. Eğer biz bunun bir oyun olduğunu, yaşadığımız hayatın kendimize içimizdeki ilahi gücü, tanrısallığı keşfetmek için kurulmuş bir oyun olduğunu biliyorsak, bu oyunun amacını biliyorsak, nasıl oynanacağını biliyorsak kazanmamamız mümkün değil. Bizim şu anda hayatımıza olan her şey sadece bizim bilinçaltımızın aldığı kararlar ve bakış açımızdan ibaret bir oyun. Bu oyun şu anda ekrana gelecek, belirli aşamalardan oluşuyor ve biz bu aşamaları adım adım geçerek bilincimizde bir dönüşüm yaratacağız. Oyunda bahsettiğimiz tek şey bizim gerçeklik algımız. Şu an gördüğünüz ekrandaki oyunda birinci aşama bağımlılıkları yok etmek. Bu adımda eski gerçekliğimize ait vazgeçmek istediğimiz, kaybetmekten korktuğumuz ne varsa ona olan bağımlılıklarımızı bırakacağız. İkinci aşama burası başlangıç. Bizim yeni bir vizyon ve gerçeklik yaratacağımız yer. Üçüncü aşama dönüşüm. Yeni gerçekliğimizde nasıl bir insan olacağımızı seçeceğimiz yer. Dördüncü aşama olmak. Bu adımda yeni kimliğimizi prova edeceğiz. Yani o kişi olmaya başlayacağız artık. Beşinci aşama yapmak. Burada istediğimiz şeye sahip olmamız için gereken adımları atacağımız yer. Son adımda sahip olmak. Hayattan istediğimiz şey neyse programı ne için yapıyorsak onun hayatımızda artık görüneceği aşama. Böyle 6 aşama olduğu için bu size biraz fazla gelebilir ama korkmayın. Hepsini biz adım adım yapacağız ve inanın bana 90 gün sürmeyecek bile isteğinizin hayatınızda belirmesi. Bu oyundaki piyon, orada gördüğünüz, şu an ekranda gördüğünüz o sevimli çizelge bizim egomuz, yani bilinçaltımız. Piyonumuzu büyütmeden, bilincimizi genişletmeden level geçemeyeceğiz oyunda. Bu oyunu neden oynadığımızı, hayattaki asıl amacımız kim olduğumuzu keşfetmek. Gerçekliğimiz bakış açısından, yani egomuzun hayata algılama şeklinden başka bir şey değil. Oyunu biz yazıyoruz. Egoya bir, bilinçaltımıza yani görevler veriyoruz ve o görevleri yerine getiriyor. Bu yüzden biz ona yeni bir senaryo vereceğiz aslında. Oyundaki her tur döndüğümüzde egomuza yeni bir senaryo vermemiz gerekiyor. Çünkü biz dönüşümü yaşadığımızda eski gerçekliğimize ait olaylar ve kişiler hayatımızdan yavaş yavaş uzaklaşacak. Burada panik olmamak, onlara tutunmaya çalışmamak önemlidir. Eğer daha fazla para istiyorsak, kısıtlı bir işimiz olan, kısıtlı kazançlı bir işte çalışıyorsak, bilincimizde dönüşüm yaşamaya başladığımızda işten kovulabiliriz. Bu yeni gerçekliğimize ait olmayan kısıtlı şeylerden uzaklaşmak demek. Kötü değil. Meditasyon yaparken burada panik olmamız zaten mümkün olmayacak. Ama ola ki panik oldunuz. İşte arkadaşlarınızda, işinizde, hayatınızda belirli değişimler oldu. Bunun lütfen sadece dönüşüm olduğunu kendinize hatırlatın ve panik yapmamaya çalışın. Eğer oyun oynadığımızın farkında değilsek, oyunun kurallarını bilmiyorsak, oyunun amacını bilmiyorsak kazanamayız. Lütfen defterinize renkli kalemlerle bunu yazın. Ben yaratıcının bireysel haliyim. Kendi gerçekliğimi yaratma gücüne sahibim. Şu anki gerçekliğimizi çocukken aldığımız kararlar ve hayata karşı olan tutumumuz değiştirdi. Bu bizim yeni bir seçim yapabileceğimiz anlamına geliyor aynı zamanda. Bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Artık biraz daha programı somutlaştıracağımız aşamaya geldik. Önce isteğinizi belirleyeceğiz. Bir sonraki videoda, sonraki videolarda da adım adım devam edeceğiz. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Lütfen ama lütfen programdan yararlanmasını istediğiniz arkadaşlarınız varsa onlara videoyu göndermeyi unutmayın. Beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda tamamen artık somut adımlara geçeceğiz. Sizi seviyorum. Bay bay. Hoşçakalın.